Merhaba sevgili yükselen yengeçler ve burcu yengeç olanlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 yorumlarımı paylaşmak istiyorum. 2021 yorumlarıma geçmeden önce lütfen doğum haritanızı ve kalemi yanınıza alın. Ben anlatırken haritanızı takip edip notlar alabilirsiniz. Böyle daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çok detay ay anlatmayacağım ama 2021'in sizin için ana gündem maddeleri üzerinde durmak istiyorum. Hangi konular bizim için önemli olan o. Zor bir yıl geçirdik ve 2021'e yine böyle zor enerjilerle tüm dünya olarak giriyoruz. Ama bireysel haritalarda daha olumlu fırsatlar var. Kişinin değerlendirmesine kalmış. 2021 için sizin için ana gündemler ne derseniz kısaca öncelikle sağlık diyorum. Sağlık konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Arkasından gelir kaynaklarınız değişiyor. Gelir kaynaklarınızla ilgili 20 yıllık özellikle ortak gelirlerinizle miras, nafaka, tazminat gibi konularda 20 yıllık bir döngü başlıyor. Evet, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yükselen yengeçler için harita bu şekilde. Gördüğünüz gibi ay düğümleri İkizler Burcu sizin 12. evinizde. Kuzey ay düğümü, Güney ay düğümü Yay burcu 6. evinizde. Yani 6. ev Güney ay düğümü sağlıkla ilgili konular. Hem fiziksel sağlık hem ruhsal sağlık. Aynı zamanda gündelik işleriniz. Yanınızda çalışanlar, size hizmet edenler, sizin hizmet ettikleriniz, gündelik işleriniz dediğim gibi, çalışma ortamınız, iş arkadaşlarınız gibi konularda gündeminiz tüm yıl devam edecek. Tüm tutulmalar burada olacak. Aynı zamanda 12. ev hastaneler, o yüzden sağlığa dikkat edin. İş dünyamız, gizli düşmanlıklar, psikolojimiz, ruhumuz da diyebiliriz. Şimdi o nedenle tüm yıl boyunca burada ay tutulmaları ve güneş tutulmaları yaşayacağımız için gündem en çok sağlık. Hem fiziksel hem ruhsal. Elbette gündelik işler vesaireye de vurgu var. Aynı zamanda evcil hayvanlar 6. ev. Dikkat etmeniz gereken gündemler bunlar. Devam edelim. İlk ay tutulmamız 26 Mayıs 2021'de 5 derece Yay burcunda sizin sağlık konularınıza dikkat diyor. Yani geçmişten getirdiğiniz kronik bir rahatsızlığınız varsa o gündeme gelir. Siz farkında değilsiniz ama bazı rahatsızlığınız kronikleşmiştir. O gündeme gelebilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ya da bir evcil hayvan edinmeyi düşünebilirsiniz. Hizmet ettiklerinizde ya da hizmet aldıklarınız gibi konular ve gündelik konularda bazı sonlanmalara karar verebilirsiniz. Belki birinin hizmetinden memnun değilsiniz ve artık mesela o kişiyle çalışmak istemiyorsunuz. O kişiden yararlanmak istemiyorsunuz ya da sizinle çalışmak istemeyenler olabilir. İş arkadaşlarınızla yollarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Aynı yerde, aynı şubede çalışmak değil başka bir şubeye geçmek isteyebilirsiniz. Gibi konularda bazı sonlanmaların yaşandığı bir enerji çalışacak burada o dönemde. Arkasından 10 Haziran 2021'de güneş tutulması 19 derece İkizler Burcu'nda sizin 12. evinizde yani iş dünyanızda oluyor. Ve aynı zamanda bu güneş tutulmasının tarihlerinde bir Merkür retrosu da olmuş olacak. Yani Merkür retrolu bir güneş tutulması olduğu için mesela spora başlamak istiyorsunuz, rejime başlamak istiyorsunuz, işte sağlığınızla ilgili bazı kararlar almak istiyorsunuz gibi konularda ya da gündelik işlerinizle ilgili bazı kararlar almak istiyorsunuz. Bunların hepsini Merkür retrosuna erteleyin. Çünkü o dönemde aldığınız kararları hemen uygularsanız daha sonrasında üzülebilirsiniz. Devamı gelmeyebilir. Çünkü Merkür retrosunda uygulamanızda sıkıntı olacaktır. Retro bittikten sonra bu güneş tutulmasında aldığınız kararları daha sonra uygularsınız. Sizin için daha faydalı olacaktır. 19 Kasım 2021'de yine bir ay tutulmamız var ve 27 derece Boğa burcunda sizin sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ve hayallerinizle ilgili alanı etkiliyor. Aynı zamanda 11-5 aksı aşk, çocuklar gibi sanatsal konular ve hobileriniz gibi alanınızda etkiliyor ve 29 derecede olduğu için hem 12. eve yakın hem 11. ev yine hem
6. ev ve 5. ev tetikleyebilir. Yani sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınızda bitirmek istediğiniz bazı konular olabilir. Bazı dostluklar, arkadaşlıklar olabilir. Ya da bir sevgiliniz var ve ayrılmak istiyorsunuz. Ya da karşı taraf sizden ayrılıyor olabilir. Yılın son güneş tutulması 4 Aralık 2021'de 12 derece Yay burcunda gerçekleşecek ve yine sizin sağlık evinizde, gündelik işler ve evinizde bu konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Tamamen gökyüzü sizi bu konuda destekliyor. Belki iş kurmak isteyeceksiniz. Aynı zamanda 6. ev kendi işimizi de gösterebilir. Buna da karar verebilirsiniz. Sizi bu konuda destekleyen bir enerji var. Arkasından Merkür retrolarına gelelim. Yılın artık bu yıl retrolar, Merkür retroları hava grubunda olacak. İlk retrosu da Kova burcunda 30 Ocak 2021 ile 24 Şubat 2021 arası sizin 8. ev konuları, yani borç, kredi, miras, nafaka, prim, tazminat gibi konularda etkileyecek ve bu konularda bazı gecikmeler, sorunlar yaşayabilirsiniz, aksilikler yaşayabilirsiniz. Merkür enerjileri 15 gün önceden dikkate almanız daha faydalı olacak, retro enerjilerini. Çünkü önce gezegen durağanlaşıyor ve sonra retro yapıyor, yani geri gidiyor. O nedenle 15 Ocak itibarıyla kredi çekmek ya da borç vermek, borç almak ya da maddi konulara dikkat. Çünkü oradaki retro sizi bu konuda zorlayacak, aksilikler ve sorunlar yaşayacaksınız. Aynı zamanda Merkür retrolarında teknoloji alışverişi ya da herhangi bir alışveriş yapmayın. Aksilikler ve sorunlar var. Zaten teknolojik cihazlarda sorunlar var. Kova burcu aynı zamanda teknoloji, elektrik vesaire de ifade eder ve oradaki retro bu konularda sorunlar yaşatabilir. Eski sevgililerle barışmanın bir anlamı yok. Dediğim gibi Merkür retrosunda zaten iletişim sorunlarından tekrar kişiler ayrılır. İlişki devam etmez. Bunlar genel bilgiler. Haritadan haritaya değişebilir. Merkür retrosunda doğan kişilerin haritalarında bu etki daha az olabilir. Merkür retronun olumsuz etkisi. Yılın ikinci retrosu İkizler burcunda 28 Mayıs 2021 ile 20 Haziran 2021 arası ve sizin İş dünyanızda olacak. Az önce bahsettiğim güneş tutulmasının olduğu ev 12. evinizde olacak ve sağlık konularını gündem yapıyor. Ve yine 6. evin karşısında iş arkadaşlarınızla iletişim sorunları, aksilikler, gündelik işlerinde sorunlar. Bu ne demek? İşte evdeki cihazlarla da ilgili sorunlar zaten demek. Teknolojik anlamda ve sağlığa dikkat. Hastanelerde demekti. Sağlığa dikkat ve bu güneş tutulmasında lütfen Merkür retrosunda kararlar almayın. Yılın son Merkür retrosu Terazi burcunda 26 Eylül 2021 ile 18 Ekim 2021 arası. Ve sizin evinizde oluyor, aileniz konularında, anne baba konusunda oluyor. O konularda iletişim sorunları, evle ilgili sorun, belki evde bazı arızalar, tadilat vesaire gibi konularda sorunlar. Anne babayla iletişim sorunları gibi sorunlara sebebiyet verebilir. Her zaman Merkür retrosundan sonra sorunlarınızı çözerseniz daha başarılı olursunuz. Uranüs retrosuna gelirsek ben ondan önce şunu anlatmak istiyorum. Ay düğümlerine karşı bir Neptün karesi var burada. Neptün karesi Nisan sonuna kadar devam edecek ve bu kare sizi özellikle sağlık ve gündelik işler, iş ortamınızla ilgili akademik eğitim, yurt dışı, uluslararası konular ve inançlarınızla ilgili zorluklar çıkarıyor. Yani mesela almak istediğiniz işinizle ilgili bazı eğitimler olabilir. Bu süreçte bu eğitimlerin sizin için faydalı mı olacak, olmayacak mı? Yani Nisan sonuna kadar buna net göremeyebilirsiniz. Çünkü Neptün olduğu yeri net göstermiyor. Bulanıktır orası, sislidir. Nisan'dan sonra belki daha doğru kararlar verebilirsiniz. Özellikle Neptün retrosu 24 Haziran 2021 ile 2 Aralık 2021 arası bu konularda uluslararası konular, işte akademik eğitim vesaire gibi konularda daha rahat hareket edebilirsiniz. Bazı şeyleri daha rahat görebilirsiniz. Şimdi şu açıyı anlatmaya çalışıyorum. Uranüs retrosuyla zaten biz girdik 2021'e. Boğa burcunda 17 Ağustos 2020'de retroya başladı Uranüs. 6 derecede şu an retro, geri gidiyor Koç'a doğru ve 13 Ocak 2021'e kadar devam edecek. Arkasından düz hareketiyle tekrar
düz transitine devam edecek ve yılın 19 Ağustos 2021 tarihiyle 19 Ocak 2022'ye kadar yine bir retro yapacak. Yani Boğa burcundaki bu Uranüs'ün retrosu ilk 10 derecede kişiyi çok zorlayacak. Özellikle sizin ikinci eviniz yani Aslan burcunun ilk 10 derecesinde gezegeniniz varsa, Kova burcunun ilk 10 derecesinde gezegeniniz varsa ve Akrebin ilk 10 derecesinde gezegeniniz varsa burada tabii kare açılar ve zorlayıcı açılar olacak ve sizi zorlayacak. O nedenle bu süreçte zaten bu kare açı da çalışıyor. Şu tarihlere dikkat etmenizi istiyorum. 18 Ocak 2021, 17 Şubat 2021 ve 15 Haziran 2021, 24 Aralık 2021 tarihlerinde zaten Kova burcundaki Satürn transiti ile Uranüs arasında kareler olacak. Bu süreçte çok dikkatli olmanız gerekiyor. Neden? Sizin borç, miras, nafaka, kredi gibi konularda sürekli Uranüs alt üst edecek. Özellikle sosyal çevreniz konusunda. Belki sosyal çevrenizden borç almak isteyeceksiniz, arkadaşlarınızdan alamayacaksınız. Arkadaşlarınızdan beklentiniz olan maddi desteği göremeyeceksiniz. Belki arkadaşınızla ortak bir iş yapıyorsunuz, ortak işi yapamayacaksınız ya da yapıyorsunuz, para konusunda sorun yaşayacaksınız. Gibi Uranüs ani değişimleri zorlar. Sosyal çevreniz, arkadaş konusunda. Satürn borç, kredi, nafaka, prim, tazminat ve mahkeme davalar konusunda da sizi zorluyor, sıkıntıya sokuyor, kısıtlama, engel getiriyor. Yani zorlandığınız alanlar bu. Ummadığınız konular olabilir. Ben sevgili yükselen yengeçlere bu süreçte 2021 yılında kredi ve borçlanma konularına çok dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum ve bu dikkat edin diyorum. Çünkü Satürn ve Jüpiter 8. evden geçerken aynı zamanda sizin gelirler evinizden, maddi gelirler evinizi de etkileyecek. Jüpiter transitine 2020 Aralık ayında sizin 8. evinizde başladı. Evet, size ortak gelirler konusunda bol şans, bolluk, bereket veriyor. Evet, veriyor. Belki nafaka, miras alacaksınız. Belki beklediğiniz tazminatınızı alacaksınız. Ama yanında Satürn var. Her ne kadar vermeye çalışsa da Satürn bazen onu bu konularda kısıtlayacak. Uranüs'te ani kısıtlama, engel getirecek zaten. Bu kareler o şekilde çalışacak. O nedenle sevgili yükselen yengeçlerin gelir kaynakları yani ortak gelirlerdeki beklentileri sürekli alt üst olabilir. Sürekli evdeki hesap çarşıya uymaya olabilir. O nedenle borçlanma, borç alma konularına çok ciddi dikkat etmeleri gerekiyor. Jüpiter Kova ve Balık burcundaki retrosu 16 Haziran 2021 ile 14 Ekim 2021 arası olacak. Jüpiter bir ara Balığa geçecek bu süreçte ve tekrar geri dönecek Kova'ya. Balığa geçtiğinde belki almak istediğiniz eğitimler olacak. Akademik eğitimler, işte belki üniversiteye tekrar dönüp tamamlamak istediğiniz bölüm olacak gibi, belki uluslararası ilişkiler ya da yabancı dille ilgili bazı fırsatlar yakalayacaksınız. Size iyi gelecek. Sonra tekrar Kova'ya dönecek ve sizin ortak gelirler konusundaki enerjiyi ya da bolluk, bereket konusundaki enerjisini çalıştırmaya devam edecek. Borçlanmadan 2021'e devam etmeniz sizin faydanıza olacak. Çünkü buradaki Satürn-Uranüs kareleri çok zorlu enerjiler. Arkasından Kova burcunda Satürn retromuz 20 Mayıs 2021 ile 7 Ekim 2021 arası. O da yine burada bu retro sürecinde ortak gelirler konusunda tamamlamadıklarınız varsa tamamlamak adına bir fırsattır. Yapmanız gerekenler varsa onları yapmanız adına bir fırsattır. Değerlendirin. Onun dışında bu yıl Mars retromuz yok. Bir tane Venüs retromuz var. O da son ay. 14 Aralık 2021 ile 24 Ocak 2022 arası Oğlak burcunda olacak. Yani sizin ilişkiler, evlilik ve ortaklık evinizde bir Venüs retrosu olacak. Ve siz Aralık ayında 2022'ye ilişkiniz, ortaklığınız ve evlilik konularında sorunlu bir şekilde gireceksiniz. Gördüğünüz gibi zaten tüm yıl ortak gelirlere bir vurgu var. Zaten yıl sonunda da Aralık ayında da 2022'ye ortaklığınızdaki sorunla giriyorsunuz. Yani demek ki 2021 yılında sevgili yükselen yengeçlerin ortaklık konuları, ortak gelirleri önce ve yıl sonundaki Aralık ayında da ortaklıkları ve evlilikleri testten geçiyor.
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. 2021 yılının hepimize ve dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Sevgiler.